Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çok güzel, çok farklı bir tunus işi örgü modeli paylaşacağım. Tunus işi tekniğiyle yapılmış, düz örgü üzerine kurulmuş bir model. Ben şöyle birkaç sıra yaptım. Hemen şöyle göstereyim size modelimi. Bakın. Krem ve üzerine çok tatlı koyu bir kırmızı kullandım. Evet, modelim bu şekilde. Arka yüzünü göstereyim. Bakın, arka tarafı da bu şekilde. Herhangi bir ip farklı, hani böyle sarkma tarzı şeyler kesinlikle yok. Battaniye yapabilirsiniz bu modelden. Yelek modeli olarak kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Her sırasını farklı renkte yapabilirsiniz. Bakın, şuralarda şöyle baklava deseni gibi bir de görünüm ortaya çıkıyor. Aynı renk üzerine yapınca sanki, bilmiyorum, ben bu şekilde daha çok beğendim. Ama söylediğim gibi siz bu modeli örneğin işte bir sırasında kırmızı, diğer sırasında farklı gri, yeşil kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi tığ olarak 3 numara tunus tığı kullandım. Şimdi ben en baştan başlayarak anlatacağım. Ben kıvrılmasın diye hemen alt kısımda 2 sıra lastik yaptım. Lastik yapmayı da göstereceğim size. Battaniye yaparsanız kenarı tığlayacağınız için lastiğe gerek yok. Ama yelek, hırka, bebek örgülerinde ya da bayan yeleklerini de kullanabilirsiniz. Böyle hırka tarzı şeyler yapmak isterseniz. Onları yapacak olursanız bu şekilde altına lastik yaptım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi modelimi bir kenara çekiyorum. Hemen modelimiz şöyle 5 ve katları artı 2 ilmek üzerine kurmanız gerekiyor. Birer tane kenar ilmeği olacak şekilde, yoksa model 5 ve katlar üzerine tam denk gelen bir model, ama dediğim gibi kenar ilmeği mutlaka bırakmanız gerekiyor. Şöyle sayarak gidelim. Evet, bakın 15 tane zincir çektim. Şöyle, pardon arkadaşlar, 2 tane de fazladan kenar ilmeği, birer tane kenarlara gelecek şekilde ilmeğimi yaptım. Şimdi ilk sırada düz ördüğünüz zaman lastik biraz daha farklı duruyor. Ben şöyle yaptım. Hemen buradan itibaren bakın, ipimi öne aldım. İkinci zincirimi bu şekilde ördüm. Daha sonrakini düz olarak ördüm. Üçüncü zincirim üzerine battığımda diğerini ters örgü. Ters örgüyü biliyorsunuz, bakın bu şekilde. Bilmeyen arkadaşlarım da buradan bakarak rahatlıkla inşallah yapabilirler diye düşünüyorum. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonrakini ters olarak ördüm. Birini düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Birini düz örüyorum. Diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum. Birini düz örüyorum. Diğer ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. Sıkı yaptığım zaman biraz böyle şey oluyor. Yeniden yapayım burayı. Bakın şöyle. Şöyle ilmeği, ipi tuttuğunuzda da daha rahat yapıyorsunuz arkadaşlar bu ters örgüyü. Bir sonrakini düz. Diğer ilmeğimi şöyle ters olarak öreceğim. Bakın şöyle tutuyorum ve ters olarak örüyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi 17 ilmeğimi bu şekilde ördüm. 17 tane ilmek üzerine 3 tane model sığdıracağız buraya. Şimdi buradan itibaren başlıyorum. Bakın, ilk ilmeğimi tek olarak, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Evet, şimdi sıranın başına kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum? Lastik örmeye devam edersek eğer, bir sıra daha yapalım birlikte. Yine ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, bakın öne aldım, ters ördüm. Bir sonrakini bu şekilde battım, düz ördüm. Öne aldım. Bu şekilde ters olarak ördüm ilmeğimi. Bir sonrakini bakın
şöyle arkadan alarak düz örgü bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Düz olarak ördüm. Öne aldım. Ters ördüm. Sonra bu şekilde düz olarak ördüm. Şimdi sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi kendi yönünden örüyorum. Yani bakın bu ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini ters olarak ördüm. Evet, son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak diğerlerini ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Şimdi şöyle sıramızın başına gelelim. Evet, bakın sıramın başına geldim. Şimdi sadece düz örgü yapacağım. Tersleri de düz öreceğim. 5 sıra düz örmem gerekiyor. Şimdi buradan itibaren başlıyorum. Bakın. Sırada ters ilmeğim var. Şuraya batıyorum ve arkaya geçiriyorum tığımı. Bu şekilde ördüğümde ortaya düz örgü çıkıyor. Tüm ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. 5 sıra ördükten sonra üstünün renkli kısmını yapacağız. Tek renk olarak örüp bayan yeleği yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin angora tarzı yünlerle ve tek renk üzerine yaparak dediğim gibi bayan yeleği örebilirsiniz. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Bakın birinci sıramı tamamlamış oldum. Aynı şekilde 5 sıra oluncaya kadar öreceğim. Hiç farklı bir şey yok. Şimdi bakın yine tüm ilmeklerimi bakın düz olarak bu şekilde buradan giriyorum. Arka tarafından çıkıp ilmeğimi alıyorum. Böylece düz örgü yapmış oluyoruz tunus işinde. Evet, bakın bu ikinci sıram. Yine ilk ilmeğimi tek, diğerlerini iki iki çekerek başa kadar geleceğim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 5 sıra örelim. Bu ikinci sıramız, buraya geldiğimizde ikinci sıramız tamamlanmış oluyor. 5 sıra oluncaya kadar örelim. Daha sonra üst kısmını birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın 5 sıra ördüm. 5 sıramın sonunda hemen şu iki ilmeğimi çekmiyorum. Örmek istediğim rengimi alıyorum. Bu şekilde ipimi sabitlemiş oldum buraya. Şimdi ilk ilmeğimi mavi ile ördüm. Şimdi buradan bakın bu benim birinci ilmeğim. Bunu saymıyorum. Bundan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani bu kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuradan bakın 5 ve 6. ilmeğin ara kısmından şuradan sayıyorum. 1, aşağı doğru 5 ilmek sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinciden giriyorum. İlmek çıkardım. Bakın şöyle uzunca çekiyorum. Ve sıradaki olan ilmeğimi şunu şöyle yok edelim arkaya. Yine pardon düz olarak değil şöyle normal tunus işi gibi değil yine düz örgü tekniğiyle örüyorum. Bakın bu şekilde. Şunu biraz ben çektirdim. Hafif şöyle uzatalım. Örgümüzü toparlamasın. Şimdi bir üst sıraya giriyorum. Bakın ikinci ilmeğimi aldım ve bir sonraki ilmeğime yine bu şekilde düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi. Üçüncü yuvadan bir tane ilmek aldım. Bakın bu şekilde çektim ve bir sonrakini düz olarak ördüm. Bir sonrakine gidiyorum. Bakın 4 oldu. Bir sonraki yuvamdan aldım.
Bu şekilde ördüm ve 5 oldu. Şimdi arada hiç ilmek örmüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 ve 6'nın arasından şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan bakın tam 5 ya da 6'nın hizasından değil. 5 ve 6. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6'nın arasından aşağı iniyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. yuvama batıyorum. Beşinciye battım. İlmeğimi şöyle uzattım. Bakın bunu bu şekilde aldım ve düz olarak ördüm. Bir sonraki yuvama battım. İkinci ilmeğimi çıkardım. Bununla bunu düz olarak ördüm. Üçüncü yuvama battım. Bir üst yuvaya ilmek çektim. Bunu bu şekilde ördüm. Bir sonrakine battım. Dördüncüyü ördüm. Bir sonrakine batıyorum ve 5. ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar yapıyorum aynı işlemi. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ve 6'nın arasından aşağı doğru iniyorum. Bakın 1, şurası zaten en üst kısmı oluyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuradan alttan 5. yuvadan girdim. İlmeğimi şöyle çektim. Örgümü toplamayacak şekilde. Buradan bakın ilmek alıp düz olarak ördüm. Bir üst yuvaya battım. İlmek çıkardım. Yine bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonrakine battım. İlmek çıkardım. Ve düz olarak ördüm. Bir sonrakine batıyorum. İlmek çıkardım. Dördüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bir üst yuvadan şuradan ilmek çıkardım. Ve 5. ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramın sonunda kenar ilmeğim var. Onu da düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi sıramızı tamamladık. Bakın 3 tane model sığdı. 15 ilmek artı 2 ilmek üzerine. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak ördüm. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hep hani normalde tunus işinde ikişer ikişer çekerek geliyoruz ya. Bunda üçer üçer çekeceğiz. Çünkü bu çıkardığımız ilmekleri yok etmek için hani artırmaları alttan aldığımız ilmekleri bu şekilde bitirmiş olacağız. Bakın 3 ilmek bir çektim. Tığın başını doladım. Üçünü bir çektim. Tığın başını doluyorum. Üçünü bir çektim. Bu şekilde 3 3 çekiyorum. Evet, devam ediyorum. Aynı şekilde hep şöyle bakın bunu şununla. Hemen bakın bu baştaki ilmeğim, bu normal ördüğüm, bu da alttan çektiğim. O yüzden onu da yok etmek adına hep üçer üçer çekerek devam ediyoruz arkadaşlar. Sıramın sonundaki 2 ilmeğimi yine ikisini bir çekeceğim ama ikisini bir çekmiyorum çünkü rengimi değiştireceğim. Bu şekilde değiştirdiğimizde daha düzgün duruyor. Hemen rengimi değiştirdim. Bakın beyaz ipimi aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şunu örmüyorum. Bakın. Bunu örmüyorum. Hemen aradaki o bu üstüne geldiği için şöyle göstereyim size istedim. Bakın burada benim düz ilmeğim var. Bunu yine düz olarak ördüm. Bakın burada 2 ilmek var arkadaşlar. Üstte kullandığım ip biraz ince olduğu için belki net görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şu alttan çektiğimi örmüyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi yine düz örgü tekniğiyle örüyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Tüm düz olan ilmeklerimi örüyorum. Şu alttan çektiklerimi kesinlikle örmüyorum. Yoksa sayılarımızda artırma yapmış oluruz. Yine 17 ilmek olacak yani. Bakın bunu örmüyorum.
Şunu örmüyorum. Hemen önündekini ördüm. Bakın bunu örmedim. Hemen bunu ördüm. Şu ilmeği örmüyorum. Hemen önünde ilmeğim var. Onu ördüm. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ilmeklerimizi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Bakın sayımız yine aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Şimdi bu sıram dahil 5 sıra öreceğim ve tekrar aynı şekilde modelimi yapacağım. Aynı bu işlemi tekrar yapacağım. İlk ilmeğimi tek olarak, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Bu benim birinci sıram. Birinci sıramı başa vardığımda tamamlamış oluyorum. Bu sıram dahil dediğim gibi 5 sıra oluncaya kadar devam ediyorum. 5 sıra olduktan sonra tekrar modelimi yapacağım. Bakın yine tüm ilmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Hiç zor değil arkadaşlar. Kesinlikle sadece sayılarını dediğim gibi 5'in katları artı 2 ya da kenarlara ben 2 ilmek bırakırsam hani daha düzgün durur. Dikişe de gider. Örneğin işte yelek yapıyorsanız o şekilde düşünürseniz kenarlara 2'şer ilmek de bırakabilirsiniz. Evet, modelim böyle. Kenarlara dediğim gibi ben 1 bıraktım. Siz 2 ilmek de bırakabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Bakın mavi ve beyazda da gayet güzel oldu. Evet. Bakın modelimiz aynı şekilde büyüyerek devam ediyor. Burada tam bir beyaz kullandım. Zeminde kullandığım ip kartopunun bebeğini, üstte kullandığım da Alize'nin koton ipiydi. Hani renginden dolayı elimde böyle bir canlı renk olmadığı için şu an kartopunda böyle bir renk kullandım. Yoksa siz tabii ki yaparken aynı markaları tercih edin mutlaka. Evet, bu şekilde modelim. Bu arada arkadaşlar bu modeli nereden buldum? Bu model 2 şişle yapılmış bir model. Ben kendim bu şekilde Tunus işine uyarladım bu modeli. Çok da hoşuma gitti. Çok beğendim gerçekten. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakın modelim bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş duruyor. Arka kısmının görünümü böyle. Hemen şurayı da göstereyim. Bakın. Hiç arkada da kötü bir görünüm yok. Yani battaniye yaparsanız herhangi bir astar arka kısmında kullanmadan da yapabilirsiniz bu modeli. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak yorum yazar. Bu şekilde bana destek verirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonunun üzerine tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolarımdan bildirim almak isterseniz dediğim gibi zil butonunun üzerine tıklayarak oradan zil seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Elimden geldiğince hem farklı hem gerçekten hoşuma giden yani beğendiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bazen bana fotoğraf gönderen abonelerim oluyor. Bu arada bana Tam Anne YouTube adlı Instagram hesabıma oradan da beni takip edip bana paylaşmak istedikleriniz için yaptığınız modelleri gönderebilirsiniz ya da yapmamı istediklerinizi gönderebilirsiniz. Kendi yaptıklarınızı benimle oradan paylaşmak isterseniz bana oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz Tam Anne YouTube yazarak beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.